Bazı şehirler tarih kitaplarına zaferleriyle girer. Bazıları ise hayatta kalabilmek için verdikleri mücadeleyle. Bugün size anlatacağım şehir ikincisiydi. Burası Saraybosna. Avrupa'nın tam ortasında dağlarla çevrili sıradan bir başkent. Bugün sokaklarında kahve kokusu dolaşıyor. Tramvaylar yeniden raylarında ilerliyor. Çocuklar parklarda oynuyor ve tribünlerden yine tezahüratlar yükseliyor. Ama bundan 30 yıl önce bu sokaklarda duyulan tek ses keskin nişancı tüfekleri ve top mermileriydi. Tam 1425 gün boyunca Saraybosna, modern tarihin en uzun şehir kuşatmalarından birini yaşadı. Neredeyse 4 yıl bir şehir dünyanın gözleri önünde nefessiz bırakıldı. Elektrik yoktu, su yoktu. Yiyecek bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyordu. İnsanlar sadece karşı kaldırıma geçebilmek için bile hayatlarını riske atıyordu. Çünkü bir sokak bir keskin nişancının görüş alanına girmek demekti. Her sabah evden çıkan biri akşam geri dönebileceğinden emin değildi. Ama bütün bunların arasında garip bir şey oluyordu. Bazıları ekmek kuyruğuna gidiyordu. Bazıları hastanelerde yaşam mücadelesi veriyordu. Ve bazı çocuklar bombaların gölgesinde futbol oynuyordu. Yıkılmış binaların arasında, kurşun izleriyle kaplı duvarların önünde, bazen bez parçalarından yapılmış bir topla, bazen de gerçek bir futbol topuyla. Çünkü savaş birçok şeyi insanların elinden alabilirdi. Ama futbolu henüz alamamıştı. Peki Avrupa'nın göbeğinde böyle bir felaket nasıl yaşandı? Bir zamanlar aynı bayrak altında yaşayan insanlar nasıl birbirlerine silah doğrultacak hale geldi? Bu sorunun cevabı bizi onlarca yıl öncesine, Yugoslavya adında artık var olmayan bir ülkeye götürüyor. Avrupa'nın ortasında insanlar nasıl birbirine düşman oldu? Bunun cevabı için zamanı yaklaşık 70 yıl geriye sarmamız gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Balkanlarda yeni bir ülke doğdu. Adı Yugoslavya'ydı. 6 cumhuriyetten oluşan bu ülke, Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Karadağ ve Makedonya'yı tek bir bayrak altında birleştiriyordu. Bu topraklarda farklı diller konuşuluyordu. Farklı dinlere inanılıyordu. Farklı milletler yüzyıllardır aynı coğrafyayı paylaşıyordu. Bu çeşitliliği bir arada tutan isim ise Josip Broz Tito'ydu. Tito, Yugoslavya'yı demir bir disiplinle yönetirken milliyetçi hareketlerin büyümesine de izin vermedi. Onun döneminde insanlar kendilerini önce Yugoslav, sonra Sırp, Hırvat ya da Boşnak olarak görmeye başladı. En azından dışarıdan bakıldığında her şey yolunda görünüyordu. Ama bazen bir ülkeyi ayakta tutan şey güçlü kurumlar değil, tek bir insandır. Ve o insan gittiğinde yıllardır bastırılan sorunlar birer birer gün yüzüne çıkar. 1980 yılında Tito hayatını kaybetti. Onun ardından Yugoslavya görünmez çatlaklarla dolu bir binaya dönüştü. Ekonomik kriz büyüdü, işsizlik arttı, cumhuriyetler arasında güven giderek azaldı ve siyasetçiler insanları birleştirmek yerine onları kimlikleri üzerinden ayırmaya başladı. Artık insanlar birbirlerine aynı ülkenin vatandaşı olarak değil, farklı milletlerin temsilcileri olarak bakıyordu. Komşular arasına şüphe girdi. Dostlukların yerini korku almaya başladı. 1991 yılında Slovenya ve Hırvatistan bağımsızlıklarını ilan etti. Yugoslavya artık dağılmaya başlamıştı. Sıradaki kritik adım ise Bosna Hersek'in vereceği karardı. Ve bu karar sadece bir ülkenin kaderini değil, yüz binlerce insanın hayatını da sonsuza kadar değiştirecekti. Bosna Hersek, Yugoslavya'dan ayrılmak istiyordu. 29 Şubat ve 1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan referandumda halkın büyük çoğunluğu bağımsızlıktan yana oy kullandı. Ancak Bosnalı Sırplar referandumu boykot etti. Kısa süre sonra bağımsızlık ilan edildi ve ardından silahlar konuşmaya başladı.
1992 yılının Nisan ayında Bosna Savaşı resmen başlamıştı. Savaşın en ağır yükünü ise başkent Saraybosna taşıyacaktı. Şehir çevresini saran tepelerden kuşatıldı. Bu sadece askeri bir kuşatma değildi. Bir şehrin nefesi kesiliyordu. Elektrik hatları hedef alındı. Su şebekeleri çalışmaz hale geldi. Gıda giderek azaldı. İlaç bulmak neredeyse imkansızdı. İnsanlar saatlerce ekmek kuyruğunda bekliyordu. Ama en büyük korku açlık değildi. Sokakta yürümekti. Çünkü şehri çevreleyen tepelerde konuşlanan keskin nişancılar hareket eden her şeyi hedef alabiliyordu. Bugün Keskin Nişancı Caddesi olarak bilinen yol, o yıllarda Saraybosna'nın en tehlikeli noktalarından biriydi. İnsanlar karşı kaldırıma geçebilmek için koşuyor. Çocuklar okula giderken duvar diplerinden ilerliyordu. Bazıları evlerine ulaşabildi. Bazıları ise bir daha dönemedi. Kuşatma günleri uzadıkça şehir değişmeye başladı. Parklar sebze bahçelerine dönüştü. Mahzenler sığınak oldu. Okulların yerini bodrum katları aldı. Her yeni gün hayatta kalabilmek için verilen başka bir mücadeleydi. Ama bütün bu karanlığın içinde insan ruhunun kolay kolay teslim olmayacağını gösteren küçük anlar da vardı. Bir keman sesi, bir tiyatro gösterisi ve en beklenmedik olanı bir futbol topunun çıkardığı ses. Çünkü Saraybosna'da bazı insanlar için futbol artık sadece bir spor değildi. Hayatta olduklarını hatırlatan son şeylerden biriydi. Savaş, insanların evlerini yıkabilir, şehirleri haritadan silebilir. Ama bazen insan ruhunu yenmek o kadar kolay değildir. Saraybosna'da bunun en büyük sembollerinden biri futboldu. Bombalar yağarken bile bazı çocuklar ellerine geçirdikleri eski bir topla sokaklara çıkıyordu. Kimi zaman bir apartmanın yıkılmış duvarı kale oluyordu. Kimi zaman iki taş maçın başlangıç düdüğü yerine geçiyordu. Kuralların hiçbir önemi yoktu. Önemli olan birkaç dakikalığına da olsa savaşı unutabilmekti. Şehrin dört bir yanında imkansız görünen şeyler yaşanıyordu. Gençler boş arsaları sahaya çeviriyor, komşular birbirlerine top bulmaya çalışıyor. Babalar çocuklarına birkaç dakikalığına da olsa normal bir hayat yaşatmaya uğraşıyordu. Çünkü futbol o günlerde bir eğlence değildi, bir direnme biçimiydi. Bir şehir, biz hala buradayız demenin başka bir yolunu bulmuştu. Saraybosna'nın futbolu denildiğinde akla iki büyük kulüp gelir. FK Sarajevo ve FK Zvezdničar. Onlar yıllarca aynı şehrin gururu oldular. Rekabet ettiler, kazandılar, kaybettiler. Ama savaş başladığında formaların rengi artık kimsenin umurunda değildi. Çünkü ortak düşman savaşın kendisiydi. Zvezdničar'ın evi olan Grbavica stadı kuşatma sırasında cephe hattının tam üzerinde kaldı. Tribünler boşaldı. Saha sessizliğe gömüldü. Ve bir zamanlar binlerce taraftarın şarkılar söylediği o stat artık çatışmaların ortasındaydı. Patlamalar, kurşun izleri, yangınlar. Grbavica, futbolun değil savaşın izlerini taşımaya başladı. Sadece betonlar yıkılmadı. Binlerce insanın çocukluk anıları da o tribünlerde kaldı. Bir zamanlar gol sevinçlerinin yaşandığı yerde artık sessizlik hakimdi. Ama savaşın en ilginç tarafı şuydu, insanlar stadyumların yeniden dolacağı günü hayal etmekten hiç vazgeçmedi. Çünkü onlar için futbol sadece 90 dakikalık bir oyun değildi. Bir şehrin hafızasıydı, bir babanın oğluyla ilk maçı izlediği yerdi. İlk tezahürat, ilk forma, ilk gol sevinci. Hepsi o tribünlerde yaşamaya devam ediyordu. 1995 yılında savaş sona erdiğinde Grbavica da yaralıydı. Duvarlarında kurşun izleri vardı. Tribünleri hasar görmüştü. Ama tıpkı Saraybosna gibi. O da ayağa kalkmayı başardı. Yıllar sonra taraftarlar yeniden kapılardan içeri girdi. İlk düdük yeniden çaldı. İlk tezahürat yeniden yükseldi. Ve o an kazanılan sadece bir futbol maçı değildi. Kazanan hayatın kendisiydi. Çünkü bazen bir stadyum sadece maç oynanan bir yer değildir. Bazen bir şehrin yeniden nefes almaya başladığı yerdir. 1995 yılı Dayton Barış Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte silahlar sustu. Tam 1425 gün süren kuşatma sona ermişti. Ancak geriye kalan şehir artık eski Saraybosna değildi. Binlerce insan hayatını kaybetmişti. On binlercesi evsiz kalmıştı. Sokaklar yeniden inşa edilecekti. Binalar yeniden yükselecekti. Ama kaybedilen hayatlar hiçbir zaman geri gelmeyecekti. Yine de Saraybosna pes etmedi.
Yaralarını sardı. Okullar yeniden açıldı. Tramvaylar yeniden çalıştı. Kafeler yeniden doldu. Ve bir gün tribünler de yeniden dolmaya başladı. İnsanlar sadece bir futbol maçı izlemek için değil, yaşadıklarını unutmadıklarını göstermek için stadyumlara döndü. Çünkü her tezahürat, biz hala buradayız demenin başka bir yoluydu. Bugün Gırbavica Stadı'nın tribünlerinde oturan bir çocuk, belki savaşın sesini hiç duymadı. Ama o tribünlerin neden bu kadar değerli olduğunu biliyor. Çünkü bu şehirde futbol hiçbir zaman sadece futboldan ibaret olmadı. Bazen bir top, bir çocuğun korkularını birkaç dakikalığına unutturur. Bazen bir maç, bir şehre yeniden gülümsemeyi hatırlatır. Ve bazen bir stadyum yeniden ayağa kalkmanın sembolüne dönüşür. Saraybosna bize savaşın ne kadar yıkıcı olabileceğini gösterdi. Ama aynı zamanda insanların umutlarını koruduklarında neleri başarabileceklerini de gösterdi. Belki bu yüzden bu hikaye aslında futbolla başlamıyor ve futbolla da bitmiyor. Bu hikaye en karanlık günlerde bile umudunu kaybetmeyen insanların hikayesi. Çünkü kupalar unutulabilir, skorlar değişebilir, rekorlar bir gün mutlaka kırılır. Ama bir şehir bombaların gölgesinde bile çocuklarının top peşinde koşmasına izin vermişse, işte o hikaye asla unutulmaz.